Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Nubuto'nun yeni çeviri arayüzü Workbench'i inceleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi size yeni bir iş atandığı zaman Tasks bölümünde elinizdeki projenin üzerine tıklayarak çeviri ekranına ulaşabiliyorsunuz. Yeni arayüzde metni daha bütün olarak görüyorsunuz. Eşleşmeler, yorumlar, editör değişiklikleri ve kayıtlı terimler ekranın alt kısmında yer alıyor. Yine bu pencerede hızlıca ulaşabileceğiniz bir konkordans menüsü de yer alıyor. Yeni arayüzde göreceğiniz değişikliklerden biri segment durumlarının gösterildiği bölüm. Burada eşleşme bulunan segmentler M harfiyle gösteriliyor ve üzerine tıkladığınızda gelen eşleşmeyi görebiliyorsunuz. Eskiden olduğu gibi bağlamsal eşleşmeler yine ICE olarak işaretleniyor ve e-mail adresi, telefon numarası gibi çevrilmesi gerekmeyen bölümlerde N harfiyle gösteriliyor. Eşleşme bulunmayan segmentlerde ise herhangi bir işaret yer almıyor. Segmentlerdeki ilerleme durumları da yine bu kutucuktaki tik işaretiyle gösteriliyor. Herhangi bir segmentteki çevirinizi bitirdiğiniz anda buradaki işaret griden yeşile dönüşüyor. İlk segmentten çevirimize başlayalım. Segment üzerine tıkladığınız anda ekranın alt bölümünde burada kayıtlı olan terimleri görüyoruz. Kayıtlı terimlerle beraber kullanılması istenmeyen karşılıklar varsa onlar da kırmızı işaretlenmiş olarak burada yine yer alıyor. Segment üzerinde çevirimizi yapıp Enter tuşuna basarak bir sonraki segmente geçiyoruz. Yeni geldiğimiz segmentte herhangi bir eşleşme varsa bu eşleşme otomatik olarak segmente kopyalanıyor. Eşleşme yüzdesi ve şu anki segmentle olan farklılıkları da ekranın alt kısmındaki pencerede görebiliyoruz. Gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra tekrar Enter'a basıp bir sonraki segmente geçiyoruz. Bu segmentte çeviride mutlaka kullanmamız gereken satır içi etiketler yani tagler bulunuyor. Bu tagler arasında bulunan metne italik, kalın punto veya hyperlink gibi özellikler atadığı için çeviride de doğru yerde kullanmamız gerekiyor. Çeviriyi yaparken tagleri yerleştirmek için klavyede alt tuşuna basılı tutarak ilgili rakam tuşuna basmamız yeterli. Örneğin bir numaralı tag'i yerleştirmek için klavyede alt ve 1 kombinasyonunu kullanıyorum. Tag'in arasında bulunan metni çevirdikten sonra aynı tuş kombinasyonuyla bu tag'i kapatıyorum. Bu taglerin metne hangi özellikler eklediğini yine ekranın alt kısmındaki pencerede görebiliyoruz. Yeni arayüzdeki en büyük değişikliklerden biri, ekranın sağ ve sol tarafındaki fonksiyon tuşlarının ekranın üst kısmındaki menüye ve sağ tık menüsüne taşınmış olması. Ekranın üstündeki menüden Bul Değiştir penceresini açabilir, dosya ön izlemesini indirebilir, arayüz ayarlarınıza ulaşabilir ve desteklenen dosya tiplerinde görsel editörü açabilirsiniz. Ayarlar ekranınızdaki font bölümünde artık metin fontunun yanı sıra arayüzün ve alt pencerenin font büyüklüğünü de ayrı ayrı ayarlamak mümkün. Yine buradaki kısa yollar bölümünde arayüzde kullanacağınız bütün kısa yolları kişiselleştirebilirsiniz. Segment üzerine sağ tıklayarak ulaşabileceğiniz menüde ise yorum ekleme, bul değiştir penceresini açma veya konkordans araması yapma gibi seçenekler mevcut. Segment birleştirme seçeneği de yine bu sağ tuş menüsüne eklenmiş durumda. Metin üzerinde çalışırken sizden sonraki editöre not bırakmak için her zamanki gibi Alt ve C kısa yolunu da kullanabilirsiniz. Üzerinde yorum bulunan segmentlerde segment durumunu gösteren bölümde yorum sembolü de belirir. Bu şekilde eklediğiniz yorumlar ekranın alt kısmındaki pencerede görünecektir. Metinlerde editörlerin yaptığı değişiklikler de yine bu alanda yer alır. Nubuto'daki en önemli özelliklerden biri de segment filtreleri. Yeni segment filtreleri menüsü ekranın sağ üst köşesine taşınmış durumda. Burada Choose Filters tuşuna basarak istediğiniz filtreleri seçip uygulayabilirsiniz. Filtrelemeyi kapatmak için aynı tuş üzerinden Clear Filters'a tıklamanız yeterlidir. Çeviriniz tamamlandığında dosyayı kapatmak için sağ üst köşede yer alan Finish tuşuna tıklamanız yeterli. Metinde herhangi bir tutarsızlık veya çevrilmesi unutulan bölümler varsa otomatik kalite kontrol modülü size bir uyarı verecektir. Bu videomuzda yeni çeviri arayüzü Workbench'teki değişikliklere hızlıca göz attık. Sonraki videolarda görüşmek üzere.